Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle buram buram portakal kokan öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki böyle içi dışı kıyır kıyır ve ağzınızda eriyecek. Yapılışı da çok kolay. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel kurabiye tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içine önce oda sıcaklığında eritmiş olduğum 100 gram margarinimi alıyorum. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Buğday, mısır fark etmez. Hangisi varsa evinizde onu kullanın. 1 su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. 1 paket vanilya ilave ediyorum. Yarım paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi unumu almadan önce bir karıştıracağım. Bu kadar karıştırdığım yeterli. Burada 4 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Bu arada yumurta demişken arkadaşlar yumurta da kullanacaktım. Malzemelerimi eklemeyi unutmuşum. Hemen yumurtamı alıp geliyorum. Bir tane de yumurta ilave ediyorum. Ve şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet, hamurumu yeterince toparladım. Şimdi bu aşamada bir tane portakalımın kabuğunu rendeledim. İlave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet, kurabiyemizin hamuru hazır. Şimdi hemen böyle kenara toparlıyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. 4 bardak unumun da 3 bardağını kullandım. Yani sonradan hiç un ilave etmedim. Size gösterdiğim un miktarını kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hamurumu yağlı kağıdımın arasına alıp açmaya başlayacağım. Hemen böyle yağlı kağıdımın bir tanesini aldım. Hamurumu üzerine alıyorum. Ve elimle bu şekilde önce birazcık düzlüyorum. Şimdi diğer yağlı kağıdımı da üzerine alıyorum ve merdanemle açacağım. Böyle bu şekilde açalım. Hamurumuzu çok inceltmeyeceğiz arkadaşlar. Açınca da zaten sizlere göstereceğim kalınlığını. Evet, bu kalınlıkta açmamız yeterli. Hemen şöyle göstereyim. Hamurumuzu bu kalınlıkta açacağız. Şimdi hemen böyle bir mutfak aparatımla şeklini veriyorum. Eğer sizlerin böyle bir mutfak aparatı yoksa bir fincanla da bu şekilde şeklini verebilirsiniz. Aynı işlemi görecektir. Sadece şekilsiz olacak arkadaşlar.
Şimdi hemen böyle parça hamurları alıyorum. Ve hemen böyle kurabiyemi alıyorum. Şöyle göstereyim. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hemen böyle elimle alacağım daha hızlı olması için. Şimdi hemen bu çıkan parça hamurlarımı tekrardan topluyorum ve aynı kalınlıkta sizlere gösterdiğim gibi açacağım ve yine aynısı gibi şeklini vereceğim kurabiyelerime. Evet, gördüğünüz gibi kurabiyem hazır. 1,5 tepsi kurabiyemiz çıktı arkadaşlar. Böyle en son çıkan parça hamurumu da bu şekilde elimle şekillendirdim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen böyle hepsinin ortasına ceviz ilave ediyorum. Böyle hafiften bastırın, çok bastırmayın. Cevizinizi ilave ederken kurabiyemizin şekli bozulmasın. Şimdi yan taraftaki tepsimin içindeki kurabiyelerimin de üzerine cevizimi ilave edip sonlandıracağım. Evet, şimdi kurabiyelerimi alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 180 derece fırınıma katıp yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğim. Yine de sizler kontrollü pişirin çünkü neden derseniz fırından fırına pişme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Fırından almadan önce kurabiyenizi bir kürdanla kontrol edin. Pişmişse zaten kürdanınız temiz çıkacaktır, pişmemişse temiz çıkmayacaktır. Yani fırından almadan önce pişip pişmediğini bir kontrol edin, sonra fırınınızdan alın. Kurabiyelerim pişti, daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi tamamen soğusun, soğuduktan sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet, kurabiyelerim tamamen soğudu. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusuna geçmek istiyorum. Yani o kadar güzel bir kurabiye tarifi ki arkadaşlar, inanın ki kelimelerle anlatamam lezzetini. Kesinlikle yapıp lezzetine bakmalısınız. Yani bağımlısı olacağınız bir kurabiye tarifi, kesinlikle abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Ben önceden tadına da baktım. Böyle içi dışı kıyır kıyır bir kurabiye olmuş. Kesinlikle ağzınızda yağ gibi eriyecek ve lezzetine doyamayacağınız, bundan emin olabilirsiniz. Bir de hemen böyle içini göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız, un gibi dağılıyor arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. İyice görün ve gönül rahatlığıyla da yapın arkadaşlar. Kesinlikle asla abartmıyorum. Beğenmediğim ve daha önceden de denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle, takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim.
Ve beni buraya kadar da izlediyseniz, hala kanalıma da abone değilseniz, bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız da sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.